Taş devri yaklaşık 3,4 milyon yıl önce başladı ve M.Ö. 3300 civarında insanlar bronz çağı ile metal işçiliğini keşfetmeye başlayınca sona erdi. Modern insanlarla karşılaştırıldığında taş devri insanları veya atalarımız ilkel olabilirler. Ancak genellikle ekranda tasvir edilen homurdanan mağara adamlarından çok daha karmaşıklardı. Aslında ilk insanlar zorlu koşullarda hayatta kalmayı ve gelişmeyi başaran usta problem çözücülerdi. Dünyamız 4,5 milyar yıl yaşında. Ancak insanın evrimi dünyanın yaşı göz önüne alındığında sadece küçük bir zamanı kapsıyor. Tarih öncesi dönemler kabaca 3,4 milyon yıl öncesinden M.Ö. 2000'e kadar uzanıyor. Genellikle 3 arkeolojik dönem olarak sınıflandırılıyor. Taş devri, tunç devri ve demir devri. Avcılık için yapılan aletlerin icadından gıda üretimi ve tarımdaki ilerlemelere, sanat ve dinin ilk örneklerine kadar bu muazzam zaman aralığı kabaca 4000 yıl önce sona eriyor. Bu çağ çok büyük bir gelişim ve dönüşüm dönemi aslında. Takı gibi şeyler yapmak için altın ve bakır taş devrinde bilinmesine rağmen bu devrin sonu bakırın eritilmesiyle gerçekleşiyor. Bu nedenle taş devrini takip eden bronz çağında insanlar bakır ve kalayı karıştırarak bundan aletler yapmaya başladı. Biz taş devrine dönelim. Dönem 3'e ayrılıyor. Paleolitik, Mezolitik ve Neolitik taş devri. Bu dönem erken insan atalarımızın avcılık ve toplayıcılık kültüründen çiftçilik ve gıda üretimine nihai geçiş dönemi. Bu çağda ilk insanlar gezegeni Neandertaller ve Denisovalılar da dahil olmak üzere şimdi soyu tükenmiş bir dizi insan türüyle paylaştı. Taş devrinin ilk dönemleri olan Paleolitik dönem yaklaşık 3,4 milyon yıl öncesinden M.Ö. 10.000'e kadar uzanıyor. Tarih kitaplarının bize anlattığı bu dönemdeki ilk insanların mağaralarda, kulübelerde ya da çadırlarda yaşadığı ve avcı toplayıcı oldukları. Kuşları ve vahşi hayvanları avlamak için temel taş ve kemik aletlerin yanı sıra taş baltalar kullanabiliyorlardı. Kontrollü ateş kullanarak yünlü mamutlar, geyikler ve bizonlar da dahil olmak üzere avlarını pişirerek yemeyi biliyorlardı. Ayrıca böğürtlen, meyve ve kuru yemişler gibi ürünleri toplayıp besinlerine eklemişlerdi. Paleolitik dönem, eski insanların sanatı bıraktığı ilk dönem. İnsanları, hayvanları ve işaretleri mağara duvarlarına kazımak ve resmetmek için çeşitli boya kombinasyonlarını da kullanabiliyorlardı. Ayrıca taşlardan, kilden, kemiklerden ve boynuzlardan küçük heykelcikler de oymuşlardı. Şimdi birkaç ilginç keşiften bahsedeceğim. Almanya'da bir mağarada bulunan ve 43 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen kuş kemiği ve mamut dişinden yapılmış müzik aletleri bu döneme denk geliyor. Atalarımız belki dini bir ritüel veya eğlenmek için bunları kullanmış olabilir. Tarih kitaplarında bu dönemde tarımın henüz başlamadığı söyleniyor. Fakat bu dönemin sonuna denk gelen 14.400 yıl önce Kuzey Ürdün'de arkeologlar bir zamanlar şömine olarak kullanılmış antik bir fırın kalıntısı ve ekmek kalıntısı buldular. Şaşırtıcı bir keşifti. Ekmek yapmak sadece hamur yapmayı değil, aynı zamanda tahılı hasat etmeyi ve öğütmeyi de gerektiren, inanılmaz derecede emek ve gelişim gerektiren bir konu. Şimdilik hiç kimse bu kadar ince öğütülmüş bir un yapmayı nasıl başardıklarını açıklayabilmiş değil. Arkeologların açıklaması, ekmek üretimi için gereken doğrudan kanıt bulunamadı. Bu nedenle ekmeğin tarımdan önce geldiği gerçeği biraz çarpıcı diye açıklıyorlar sadece. Paleolitik dönemin büyük bir çoğunluğunda dünya bir buz çağındaydı ve bu dönemi sona erdiren olay da Würm buzul çağının sona ermesi. Birçok büyük memelinin soyu tükendiği, deniz suyu seviyeleri yükseldiği, iklim değişti ve insanlar göç etmek zorunda kaldılar diye yazıyor tarih kitapları. Fakat 11 bin yıl önce iklim dramatik bir şekilde değiştiğinde bugünün Kuzeydoğu İngiltere'sinde bulunan avcı toplayıcılar aşırı soğukla savaşmak için önemli değişiklikler yapmak zorunda kaldılar. Arkeologlar sıcaklıklar düştüğünde bile öncü olan ilk insanların evlerini inşa teknikleri ve kullandıkları alet türleri de dahil olmak üzere başka bir yere taşınmak yerine yaşam tarzlarını değiştirdiklerini buldular.
Mezolitik döneme geçiş insanların küçük taş aletler yapması ile başladı. Yaklaşık olarak M.Ö. 12.000 ile 5.000 yıllarını kapsayan bu dönemde aletler cilalanmış taşların boynuz, kemik veya tahtaya tutturulmasıyla yapılıyordu. Yani bu dönem ilkel mızrak ve okların ilk kez ortaya çıktığı dönem. Obsidyen taşından yapılmış ok uçları, çakmak taşları, tek ve çift taraflı baltalar bu dönemin karakteristik aletleri. Obsidyen en geniş biçimde bu çağda kullanılmış. İlk defa bu dönemde aletlerin üzerine bazı süslemeler yapılmış ve çentikler atıldığı gözlenmiş. Su geçirmeyen ilk toprak kaplar da bu döneme rastlıyor. İnsanlar bu dönemde nehir ve su havzalarına yakın yerlerde göçebe hayata devam ediyorlardı. Bu çağın sonuna doğru tarım uygulamalarına başlandı ve bu da yerleşik hayata geçişin başlangıcı oldu. Tarihleri özellikle veriyorum sizlere. Kadınların olimpiyatlarda yarışmasına bile izin verilmeden binlerce yıl önce taş devri kadınları modern sporcular kadar güçlüydü. Yaklaşık 7.000 yıl öncesine ait kadın kalıntıları onların neredeyse şu anki seçkin sporcular kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Sonuçlar bize kadınların günlük yaşamda aktif bir şekilde rol oynadıkları ve muhtemelen erkekler kadar el ve beden gücüyle çok şeyle uğraştıklarını gösteriyor. Bu dönem hakkındaki en ilginç keşif, insanlar eti kurutup uzun süre saklayabiliyorlardı. 1991 yılında Avrupa'daki bir buzulda donmuş halde bulunan 5300 yıllık bir mumya, insanların çoktan et kurutmaya başladığını ortaya çıkardı. Ötzi veya buz adam olarak bilinen mumya, 40 ile 50 yaşlarındayken günümüz İtalya ile Avusturya arasındaki Ötsel Alplerinde yürüyüş yaparken bir okla öldürülen bir taş devri insanı. Araştırmacılar Ötzi'nin midesinin içeriğini araştırdıklarında pişmiş bir tahılın yanında bir tür ilkel jambon keşfettiklerinde hayrete düştüler. Ötzi son akşam yemeği için keçi jambonu yemişti ama pişirilmemiş, onun yerine kurutulmuştu. Arkeologlar dağlarda yaptığı yolculukta yanında tütsülenmiş et taşıdığını düşünüyorlar. Köpek ve keçi bu dönemde evcilleştirilmiş olmasına rağmen onlarla ilgili de ilginç keşifler var. Binlerce yıl önce bugünkü Almanya olan bölgede insanlar öldüklerinde evcil köpekleriyle birlikte gömülüyordu. Arkeologlar taş devri insanlarının iyileşmeleri olanaksız görünse bile mümkün olduğu kadar uzun süre hasta köpek yavruları ile ilgilendiklerini belirttiler. Bir köpeğin kalıntılarını incelediklerinde hayvanın yaklaşık 5 aylıkken ölümcül bir köpek hastalığı olan distemper'a yakalandığını ve birkaç kez bu hastalığı geçirip atlattığını buldular. Araştırmacılara göre ölümcül bir hastalık olan distemper ancak yoğun ve uzun süreli bir bakım ve tedavi ile iyileşebilirdi. Yani ilkel insan dediğimiz atalarımız köpeklerini sadece avda yardım etmesi veya onları tehlikelere karşı uyarması için yanlarında tutmuyordu. Bu keşif aralarındaki sevgi ve sadakati de ortaya çıkarmış oldu. Son olarak Neolitik dönem. M.Ö. 8000 ile 3000 yıllarını kapsıyor. Tarih kitaplarından devam edelim. Eski insanlar avcı toplayıcı modundan tarım ve gıda üretimine geçti. Hayvanları evcilleştirdiler ve buğday yetiştirdiler. Toprağa sürmek ve işlemek için cilalı el baltaları, keserler kullandılar ve ovalara yerleşmeye başladılar. Sadece aletlerde değil, aynı zamanda toprak eşya yapımı, dikiş ve dokuma dahil olmak üzere çiftçilik, ev yapımı ve sanatta da ilerlemeler kaydedildi. İnsanlar erken dönem insanları mağaralarda yaşıyor olarak düşünme eğilimindeler. Fakat 1960'larda Türkiye, Konya'da bulunan Çatalhöyük yerleşimi, kentleşmenin en eski örneklerinden bazılarını ortaya çıkardı. 9000 yıl önce Neolitik insanlar birbirine yakın kerpiç evlerde yaşıyordu. Her ev tek tip ve dikdörtgen şeklindeydi ve ön kapılardan ziyade çatıdaki deliklerden giriliyordu. Basit yapılarda ancak her türlü modern konfora sahiptiler. Bir ocak, bir fırın ve üzerinde uyumak için yükseltilmiş platformlar kullanıyorlardı. İnsanlar çatılardaki evlerin arasından geçip ev atıklarını atmak için ara sokakları kullanıyordu. Arkeologlar için çok zengin bir bölge Çatalhöyük. Çünkü taş devri insanı evlerini çok bakımlı tutuyordu ve bu zamana kadar ayakta kalmayı başardı. Taş devri insanları yaşamak için bir yere ihtiyaç duyduklarında genellikle yeni bir konut inşa etmediler veya boş bir mağara aramadılar. Bunun yerine
kendi bölgelerindeki boş evleri yenileyerek orada yaşamaya başladılar. Evlerde neredeyse 1000 yıla kadar sürekli olarak yaşandı. İnsanlar daha yerleşik hale geldi ve belirli sitelere bağlandılar. Çünkü buraları yaşamak için güvenli olarak gördüler. Neolitik veya Yeni Taş Devri yaklaşık olarak tarımın başlamasıyla karakterize ediliyor. İnsanlık tarihindeki en devrimci değişikliklerden biri olan yiyecek toplamadan yiyecek üretmeye geçişe Neolitik devrim adı verilen çömlekçiliğin başlaması, cilalı taş aletlerin geliştirilmesi ve daha karmaşık, daha büyük yerleşimlerin inşası eşlik etti. Göbeklitepe ve Çatalhöyük. Bunların bazıları belirli yerlerde daha da erken başlamıştı. İlk Neolitik kültürler M.Ö. 7000 civarında Mezopotamya'da başladı ve eş merkezli olarak dünyanın diğer bölgelerine yayıldı. Ancak Mezopotamya muhtemelen tarımın tek yapıldığı yer değil. Orta Amerika'da mısır ve Uzak Doğu'da pirinç ekimi başlandığı biliniyor. Bu dönemde bitkileri hasat etme ve işleme ihtiyacının artması nedeniyle öğütme, kesme ve doğrama aletleri de dahil olmak üzere öğütme taşı ve cilalı taş eserler çok daha yaygın hale geldi. Fakat İskoçya'nın Orkney bölgesinde bulunan Avrupa'nın en iyi Neolitik köylerinden birisinde topluluklar, taş yataklar, raflar ve hatta bir dereye bağlı bir kapalı tuvalet sistemi kullanıyordu. Batı Şeria'daki dünyanın en eski şehri olarak anılan antik Eriha kentinde kuleler ve çok yüksek duvarlar yapmışlardı. İngiltere'de Stone Age gibi tören alanları dahil olmak üzere ilk büyük ölçekli yapılar inşa edildi. Göbeklitepe'den sonraki dünyanın en eski dini yapıları olan Malta Takımadaları'ndaki Gozo tapınakları, dünyanın taş devrinden beri ayakta kalan en eski bağımsız yapıları. Ayrıca yapılan kazılardan çıkan sonuçlar son Neolitik dönemde insanların uzak mesafelerden egzotik ürünler ithal ettiğinde ortaya çıkarıyor. Şu an bile arkeologlar arasında çok büyük tartışmalar yaşanıyor. Özellikle Göbeklitepe'nin keşfinden sonra ki Göbeklitepe'nin tarihi onlar tarafından çömlek öncesi Neolitik dönem olarak tanımlanıyor. Böylesine büyük ve işçilik isteyen bir yapının o dönem şartlarında nasıl yapıldığı, bu kadar insanın nasıl organize edildiği, ne tür aletler kullandığı, nasıl beslendiği bilinmiyor. Atalarımızın mağara insanlarından çok daha fazlası olduğuna inanıyorum. Umarım bir gün tüm bunları öğrenebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.